Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yapımı oldukça kolay ve birçok projede severek kullanabileceğiniz bu desenin yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Modelin anlatımına geçmeden önce kullanmış olduğum ipten bahsetmek istiyorum. Etrofil'in Babylux Bambu serisini tercih ettim. Burada bebek yünü olmasının bir avantajı var. Bir de bambu olmasının bir avantajı var. Ayrı ayrı bahsedeyim ikisinden de. Bebek yünleri genellikle tüylenmeyen iplerden oluşuyor. Anti peeling özelliği oluyor. Dolayısıyla da ördüğünüz ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bambu olması da şöyle, hatta içeriğinde %60 bambu, %40 polyamit var. %60 bambu demek, bambu özelliği kışın sıcak, yazın serin tutar. Yani aslında daha çok yazın serin tutma özelliğiyle ön plandadır. Dolayısıyla yazlık ürünlerde rahatlıkla şu içeriği bambu olan ürünlerden kullanabilirsiniz. Totalde bu 100 gramı 250 metre olan bir ip. Projeden genel olarak bahsedeyim. Şöyle iki parça öreceğiz. Yani şu şekilde böyle kare gibi, kare bir formda iki parça öreceğiz. Örgüye şuradan başlıyoruz. Şöyle gidiyor ve toplamda 4 sıradan oluşuyor. Yani 4 sırayı öreceğiz. 4 sıradan sonra ki bütün sıralar o 4 sıranın tekrarı olmuş olacak. Bu modelin güzelliği, şöyle uzaktan birazcık da bakınca aslında şuralarda böyle papatyalar var gibi bir model aslında bu. Yani şu kısım şöyle papatya gibi görünüyor. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Birçok projenizde de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. İşte hırka olabilir, şal olabilir, atkı olabilir. Birçoğunu da uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bir parçasını yaptım. İkinci parçasını da sizinle birlikte yapacağız. Ben bu iple birlikte 4,5 numara bir tığ kullandım. Aslında 3 numara, 3,5 numarayı da kaldırır bu ip. Ama 4,5'tan fazlasını kaldırmaz diye düşünüyorum. Şöyle 4,5 numarayla şu şekilde olmuş oluyor. Elim çok sıkı değil. Ama 4,5 numara benim için ideal oldu. Şimdi tığma ipi doladım. Kilit zincirimi çektim. Şimdi burada çekeceğimiz zincir sayısı, yani başlangıç zincirimizin sayısı 8'in katı artı 5 olması gerekiyor. Yani şurada 5 tane trabzan yapacağız. Arada 3 tane boşluk bırakacağız. 5 tane trabzan yapacağız. Yani 8 rakamı şuradan geliyor. 5 tane trabzan, aradaki 3 tane zincir. Buradaki 8 tane zincir yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla 8'in katı artı 5 de sonunun şöyle artı 5 taneyle bitmesi gerekiyor. Yani şuradaki 5'li trabzanlarla bitmesi gerekiyor sonu. O yüzden 8'in katı artı 5 olarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi başlangıç zincirini çekerken zincirle başlayacağımız için istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Yani fazla zincir çekebilirsiniz. Bakın benim burada bu zincirim arttı mesela. Başlangıçta fazla zincir çekmişim. Bunu keseceğim, bağlayacağım ve bitecek. Yani eksik zincir çekmektense fazla zincir çekip bedeninizde ölçebilirsiniz. Ona göre devam edebilirsiniz. Ben burada 93 tane zincir çekerek başladım. Yani şuradaki şu kullandığım kadar zincir sayısı 93. 93 zincirle başladım. Yani 88 artı 5 zincir olmuş oldu. Arka parçasıydı bu. Şimdi bu ön parçasını yapıyoruz. Ön parçasında da aynı ölçüyle başlayacağım. 88 tane zincir çekeceğim. Burada zincirleri, başlangıç zincirlerini her zaman böyle biraz bol çekin. Yani böyle çok sıkı çekmeyin ki şuradaki alt kısımda böyle kasma oluşmasın. Şimdi zincirlerimi çektim. Şöyle bir düzeltiyorum zincirleri. Başlangıcı yaparken 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Ben fazladan çektim zinciri ama siz eğer tam sayılı bir zincir çekerseniz diye böyle 3 tane fazladan çekmeni gösteriyorum. 1, 2, 3 tane fazladan çektim. Geriye dönük 4. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu çektiğim 3 tane zincir benim birinci trabzanım sayılıyor. Yanına bir tane daha trabzan yaptım. Toplamda 5 tane trabzan yapacağım. Yani bir tane yaptım, bir tane daha şimdi yaptım. Yanına 3 tane daha trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane şöyle trabzanım oldu. 4 tane zincir çekiyorum.
Tığım ipi doladım. Alt sıradaki zincirlerden 3 tanesini atlayıp 4. zincire batıyorum. 1, 2, 3. 4. zincire batıp ikili trabzan. Yanındakine de ikili trabzan. 5 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Alt sıradan 3 tane zincir atlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir atladım. 4. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki 4 tane zincirin içine de birer tane ikili trabzan yapıyorum. 5. ikili trabzanı da yapıyorum. Şimdi şu şekilde görünüyor bakın. İlk sıramız. Yani şuradaki sıra. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. Benim şu ölçüme göre, bunun ölçüsünü de size söyleyeyim hemen. Ya burada kendi beden ölçünüze göre, belinize göre direkt ölçebilirsiniz ama 47 santime denk geliyor. Bu yaklaşık olarak 38 bedene tekabül ediyor diyebilirim. Çok böyle aşırı salaş değil zaten gördüğünüz gibi. 47 santime tekabül ediyor. 47 santimde 12 tane beşli trabzan bölümü olmuş oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 5 tane ikili trabzan, arada 4 tane zincir çekiyoruz. Alt tarafta 3 tane zinciri atlıyoruz. 4 tane değil. 3 tane zincir atlıyoruz. Yanına sıradakine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bütün sırayı bu şekilde sıra sonuna gelene kadar tamamlayalım. Şimdi ilk sıramızı tamamladık. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerledik. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşimizi ters çeviriyoruz. Şimdi bu taraftan çalışmaya devam edeceğiz. Tığım ipi doladım. Boşluğa, direkt boşluğun içerisine, hiç bir zincirin içine değil. Bir tane üçlü trabzan, bir tane daha üçlü trabzan, bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum boşluğa. 4 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde görünüyor bakın başlangıç. Şimdi arada hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa 3 tane üçlü trabzan, 4 tane zincir, 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Bu şekilde görünecek. Bu da ikinci sıramız. İkinci sıranın da tamamını arada hiç zincir çekmeden 3 tane üçlü trabzan, 4 tane zincir, 3 tane üçlü trabzan olacak şekilde yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bir tane daha yapalım birlikte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünüyor ikinci sıramızda. Bakın şuradaki sırayı yapmış olduk şu. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Yani son boşluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son boşluğun içerisine de yaptıktan sonra bitiş kısmını göstereceğim. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde tamamladık ikinci sıramızı da. Bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde 5 tane ikili trabzanla karşılaşıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipi doladım. Birinci trabzanın tepesine bağlanıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bağlanmış oluyoruz. 3. sıradayız. Bir tane V sırası yapıyoruz. Şu V sırasını yaptık az önce, düz sırayı yapacağız. Sonra tekrar V sırası, sonra tekrar düz sıra. Yani V sırası ve düz sıra gibi aklınızda kalabilir sıra sayıları. Şu an şu düz sıradayız. Şimdi bu sıraya başlarken de 6 tane zincir çekiyoruz. Şu orta kısma bağlanıyoruz. 3, 4, 5, 6 tane zincir çektik.
İşi ters çeviriyoruz. Şuradan örmeye devam edeceğiz. Tığma ipi doladım. Şu ortasına çalışıyoruz. Bakın şuraya atlıyoruz. Şu ortasına, V'lerin orta kısmına çalışıyoruz bu sırada. İkili trabzan. V çalıştığımız sıralarda üçlü trabzan çalışıyorduk. Düz olan sıralarda ikili trabzan çalışıyoruz. 4 5 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Ara zincirlerimiz hep 4 zincir. Tığma ipi doladım. Bakın tekrar şuraya değil, şu V'nin tepesine çalışıyoruz. 4 zincir yaptığımız yere çalışıyoruz yani bir önceki sırada. 3 4 5 tane ikili trabzan. 4 tane zincir. Tekrar V'nin tepesine 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan. Şu şekilde görünecek. Modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı zaten. 3 sıra yapmış olacağız bu sırayla birlikte. 4. sırayı da yaptıktan sonra ondan sonraki bütün sıralar bu ilk 4 sıranın tekrarı olmuş olacak. 4. sırayı yaptıktan sonra sıra tekrardan, ya sıra düzeni tekrardan şuraya dönmüş olacak. Yani tekrar bu sırayı, sonra bunu, sonra bunu, sonra 4.'yü yaparak tekrara girmiş olacağız. Şimdi 3. sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bütün V'lerin tepesine 5 tane ikili trabzan, arada 4 tane zincir, 1 2 3 4 5, arada 4 tane zincir, tepesine de 5 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıranın sonuna geldik. 3. sıra tamamlandığında da şu şekilde görünecek. 3 tane zincir çekiyorum. Sıra sonuna geldiğimizde başka hiç bağlanacak V tepesi kalmadığı için 3 tane zincir çekiyorum. Tığma ipi doluyorum. Başlangıçta çektiğimiz şuradaki 6 tane zincirin üçüncüsüne bağlanıyorum. 1 2 3. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonlarına geldiğimizde 3 tane zincir çekip ilk trabzanın tepesine bağlanıyoruz. Trabzan yoksa 6 tane zincirin 3. zincirine bağlanıyoruz. Sıra başlarındaysa 6 tane zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyoruz. Şimdi 4. sıramızdayız. 4. sıramız şurası. 1 2 3. Tekrar V sırasındayız 4. sırada. Tekrar V sırasında başlangıç kısmında sadece ikinci sıradan farklı olarak şuradan itibaren bağlanıyoruz. Bu da aslında şurada gördüğümüz şu papatyanın çevresini oluşturmuş oluyor. Yapraklarını oluşturmuş oluyor. Şuraya da bağlanmamız. 4. sırada ikinci sıradan farklı olarak sadece bunu yapıyoruz. Şimdi 6 tane zincir çekelim. Şöyle ters çevirelim işimizi. Tığma ipi doluyorum. Şuraya hemen yanındaki yere bakın. Bu şekilde görünecek bakın. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bunu bu tarafa bağlayınca zaten bu biraz daha şu tarafa doğru yaklaşacak. Hiç zincir çekmiyorum. Şu boşluktaki 4 zincirli yerin içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi şu şekilde bakın. Şöyle görünecek. 4. sıranın tamamı bu şekilde ilerleyecek. Birlikte örelim. 6 tane zincirle başladık. Hemen yanındaki boşluğa 3 tane üçlü trabzan yaptık. Arada hiç zincir çekmedik. Sıradaki boşluğa, yani 4 tane zincir yaptığımız yerin içerisine 3 tane üçlü trabzan, 4 tane zincir, 3 tane üçlü trabzan yaptık. Hiç zincir çekmiyoruz. Tığma ipi doladım. Tekrar 4 zincirli yere geldim. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 1 2 3
Tığıma ipi doladım. Hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Bakın elimi hiç sıkmadan böyle serbest serbest örüyorum. Yani bu model böyle sıkı sıkı bir model olursa biraz şu beklediğimiz şu görüntüyü, şu yumuşak görüntüyü vermeyebilir. O yüzden böyle elinizi sıkı tutmayın bunu örerken olabildiğince. Eğer eliniz sıkıysa daha büyük bir tığ numarası da tercih edebilirsiniz. Eğer gevşek öremiyorum diyorsanız. Dördüncü sıranın tamamı bu şekilde ilerleyecek. Bu çalışmada, bu projede iki tane püf noktası var. Şimdi burada şu aralarda geçerken, şu V'lerin arasında geçerken dördüncü sırada burada zincir çekmemek. Yine aynı şekilde buradaki V'lerin arasına geçerken de şurada zincir çekmemek. Ve buradaki 4 zincir. Şuradaki 4 zinciri 5 yaparsanız ya da 3 yaparsanız model bu şekilde görünmez. Yine aynı şekilde bu arada hiç zincir çekmemeniz modeli oluşturan temel etkenlerden bir tanesi. Diğer püf nokta da başlangıçlar. Yani şu başlangıcın bu şekilde böyle düzgün görünmesi için, düz olması için buradaki zincir sayınız önemli. 6 tane zincirle başlangıcı yapıyoruz. Bitirirken de 6 tane zincirin üçüncüsüne bağlanıyoruz. Bu iki püf noktasına dikkat ederseniz model aslında çok kolay. 4 sıradan oluşuyor dediğim gibi. Şimdi bu 4. sırayı da tamamladıktan sonra 5. sırayla modeli tekrardan nasıl tekrar ettiriyoruz? Şu 1. sıraya nasıl dönüyoruz? Onu göstereceğim. Şimdi sıranın en sonuna geldik. Sıranın en sonunda da 4. sırayı bitirirken de yine şuraya, şuradaki boşluğa bir tane şu üçlü trabzanın tek kanadını da yine buraya yapacağız. Yani aynı başlangıçta yaptığımız gibi, şurada yaptığımız gibi burada tek kanat yapmıştık ya, buraya da tek kanat olarak bağlanacağız. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma ipi doladım. 3 tane üçlü trabzan yapacağım buraya. 1, 2, 3. Şimdi 4. sıra şu şekilde şurada tamamlanmış oluyor. Bakın 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doluyorum. Burada çekmiş olduğum zincirin üçüncüsüne bağlanıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu kenar az önce bahsettiğim gibi düzgün oluyor bu şekilde yaparsanız. Şimdi 4 tane sırayı tamamladık. 4 sıradan sonra başa dönüyor demiştim. Şimdi başa nasıl dönüyor? O kısmı birlikte yapacağız. 1, 2, 3, 4. sıra. Şöyle 4. sırayı yaptıktan sonra şuraya bir işaretleyici takabilirsiniz. Yani nerede başa dönüyor diye. Şimdi şu sırayı yapacağız. Aslında diğer sıralardan çok da farkı yok ama başlangıç kısmı biraz daha 1. sırayla aynı. Şimdi 1. sırada ne yapmıştık? 5 tane ikili trabzanla başlamıştık. Burada da aynı şekilde başlayacağız. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Şuraya 5 tane ikili trabzan yapacağız. Yani aslında bir tane ikili trabzan yaptık. 4 tane daha ikili trabzan yapacağız buraya. 1, 2, 3, 4 tane. Yani toplamda 5 tane ikili trabzanım olmuş olacak. 1. sıradaki gibi. 4 tane zincir çekiyorum. Şuradaki V'nin tepesine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın aynı şu 1. sırada yaptığımız gibi aslında aynı işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Sadece 1. sırada buraları sayarak yapmıştık. Burada artık batacağımız yerler belli. Şu V'lerin tepelere 4 tane zincir yaptığımız yerlerin şu tepe kısımlarına batıyoruz. 4. sıradan sonra başa dönüyor dediğim sıra bu aslında. Şuradaki sıra birebir burayla aynı. Hizasal olarak da baktığımızda 1. sıra 5'li grup aynı hizada olması gerekiyor. Bu şekilde de modeli düzgün ilerleyip ilerlemediğini teyit edebilirsiniz. Şimdi tekrar 1-2 tane daha yapalım birlikte. 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. V'nin tepesine bağlanıyorum. 1, 2, 3, 4,
5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Yine V'nin tepesindeyim. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde görünüyor. Sonra bu sıradan sonra ikinci sırayı tekrar edeceğiz. Sonra üçüncü sırayı, sonra dördüncü sırayı, sonra tekrardan başa döneceğiz. Şimdi dördüncü sırayı tamamlayalım. Dördüncü sıranın son bağlanma kısmını da göstereceğim. Şimdi dördüncü sıranın sonuna kadar geldim. 4 tane zincir çekiyorum. Birinci sırada olduğu gibi şu beşli grubu şuraya da taşıyorum. Yani şurada da en sonda da bir tane beşli grup olması gerekiyor. Tığıma ipi doladım. En son boşluğa da 5 tane ikili trabzan yaparak sırayı bitiriyorum. 3, 4, 5. Sıranın sonunda da 5 tane ikili trabzanla bitirmiş oldum. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar, yani şurası bizim bel çevremizdi. Bel çevremizden boyun kısmına, yaka kısmına gelene kadar istediğimiz uzunlukta örüyoruz. Ben biraz böyle crop bir şey yapmayı düşünüyorum bununla. Siz isterseniz daha uzun da tercih edebilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Sonra yaka kısmının dikişlerini yapıp bitireceğiz. Şimdi toplamda 21 sıra olacak şekilde ön tarafı da ördüm. Arka sıra 23 sıraydı. Ön tarafı 21 sıra ördüm. Şöyle yaka boşluğu bırakıp kenarlardan 2 sıra daha devam edeceğim. Arka sıra 23 sıra, ön sıra 21 sıra. Öndeki 2 sırayı şu ön kısım, yani şu yaka boşluğunu örmeden devam ettireceğim. Burası böyle biraz açıklık kalacak. Ön sıranın yaka kısmına kadar olan kısmı 38 santim oldu. Ön kısmın yaka kısmına kadar olan kısmı, omuza uzanan şu iki taraftan örerken ne yapacağız onu göstereceğim. Aslında şu iki sırada, ya bunun devamında hangi iki sıra varsa o iki sıradan devam edeceğiz. Yani şurayı ve şurayı öreceğiz aynı şekilde. Ama burayı yaparken şu yaka kısmında düz ilerlemesi için şu işaret koyduğum yere bir tane trabzan yapacağım. Ya fazladan bir tane ikili trabzan yapacağım. Aynı şekilde buraya da fazladan bir tane ikili trabzan yapacağım. Bu yaka boşluğu benim için yeterli bir boşluk. Yaklaşık 24-25 santim kadar bir boşluk. Eğer siz daha geniş bir yaka isterseniz yani şuradan değil de şuradan da yapabilirsiniz. Bu çengeli takabilirsiniz. O zaman da sadece şu kısmı örersiniz 2 sıra daha. Yeni sıraya geçtik. 6 tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Yeni sırada, yeni sırayı hangi sırayı yapacağımızı zaten sıradan anlıyor olacağız. Sıralar birbirini tekrar ettiği için. O yüzden burada tekrar anlatmıyorum. Sadece şu kenar kısmını anlatacağım. Şimdi bu çengeli taktığım yere kadar örüyorum aynı şekilde. Şimdi çengelli olan yere geldim. Bunu da şöyle düz çevireyim. Çengelli olan yere geldim. Şimdi burası, şu V yapacağım sıradaydım ben. Siz hangi sıradan itibaren bırakırsanız o sıradan devam edeceksiniz. Şu çengeli taktığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu benim tamamen şu yukarıya doğru düz bir şekilde çıkmamı sağlıyor. Buradan sonra sanki sıra tekrar başa dönmüş gibi son sıramı da yapıyorum. Yani toplamda 2 sıra yapacaktım. Zaten şu sırayı yapmış oldum ben. Şu sıranın tekrarını yapmış oldum. Şimdi de şurayı yapacağım ve bitireceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Şimdi bunların üzerine 5 tane ikili trabzan yapacağım sıradayım. Bu kısımları tekrar anlatmıyorum. Çünkü dediğim gibi şurası tamamen model tekrarından oluştuğu için burayı göstermemdeki amaç sadece şuradaki püf noktasıydı. Şuranın düz bir şekilde ilerlemesi için bir püf noktasıydı. O yüzden bu kısımları tekrardan göstermiyorum. Yani aynı sırayla ilerleyeceğiz. Bu kısım da şöyle tamamlanmış oluyor. Tamamlandığında bu şekilde görünüyor. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde öreceğim. Yani diğer tarafı da bir tane V'li sıra, bir tane de düz sıra yapacağım. Ve iki taraftan omuz kısmını da örmüş olacağım. Diğer tarafı da ördükten sonra
Şu benim birinci parçamdı. Birinci parçamın arkası. Bu da benim ikinci parçamın önü, yani ön kısım. Şöyle üst üste koyuyorum. Üst üste koyduktan sonra şu omuz kısmını, şuradaki omuz kısmını dikeceğim. Şurasını. Bir de şuradan kol kısmından ne kadar boşluk bırakmak istiyorsam onu dikeceğim. Ben genellikle kol kısımlarından böyle 20 santim kadar bir boşluk bırakıyorum. Benim için yeterli oluyor. Şimdi 20 santim şöyle derin bir kol boşluğu aslında. Bu model içinde yine aynı şekilde bir kol boşluğu bırakacağım. Siz burada şu omuzdan itibaren, şurası omuz olmuş oluyor. Omuzdan itibaren kol boşluğunuzu ne kadar bırakmak istiyorsanız o kadarla bir işaretleyici takıp alt kısmı, kalan alt kısmı dikebilirsiniz. Yani bel kısmı oluyor. Bel kısmını normal iğne iplikle dikebilirsiniz. Ve ondan sonrasında da modelimiz tamamlanmış olacak. Ve elimde ne kadar ip kaldı, toplamda ne kadar ip gitti ondan da bahsedeyim. Toplamda şu ipten 2 yumak almıştım ben. 1,5 yumak kadar gitti diyebilirim. Çünkü şu kadar da böyle fazlalık başka bir deneme yapmıştım. Onun ipi de var. Toplamda 1,5 yumaktan bu ölçülerde bir model çıktı diyebilirim. Siz daha uzun yapmak isterseniz, daha kısa yapmak isterseniz kullanacağınız ip miktarı değişebilir. Ama bunun için, böyle bir ölçü için, en bu ölçüsünü de söyleyeyim. Toplamda eni 47 santim. Boyu da omuzdan itibaren ölçeyim. Boyu da omuzdan itibaren 40 santim olan bir model için toplamda 1,5 yumak yeterli olacaktır. Bluz, elbise, kazak, çanta gibi birçok projenizde kullanabilirsiniz. Bluzun duruşu bu şekilde. Üstelik çocuk ölçülerine de kolaylıkla uyarlanabilir. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.